FTX kurbanlarına %119 ödeme yapılacağı açıklandığında manşetler mucize diye haykırdı. 8 milyar dolarlık kara delik kapanmış, herkes parasını kurtarmış gibiydi. Ama yanılmayın, bu bir zafer değil. Finans tarihinin en sinsi el çabukluğu. Bugün size FTX'in sadece çöküşünü değil, asıl soygunun o kurtuluş anında nasıl yapıldığını anlatacağım. Çöküşü anlamak için önce zirveye bakmalıyız. Çünkü düşüşün ne kadar sert olduğunu sadece ne kadar yüksekten düşüldüğünü bilirseniz anlayabilirsiniz. 2022'nin başlarında FTX kripto dünyasının beyaz sarayı gibiydi. Gücün ve paranın mutlak merkezi. Sam Bankman-Fried, kısa adıyla SBF, kıvırcık saçları, bol tişörtü ve elinden düşürmediği video oyunlarıyla Wall Street'in o kravatlı dolandırıcı profiline hiç uymuyordu. Bize sattığı imaj kusursuzdu. Efektif altruizm, yani mümkün olduğunca çok para kazanacağım ama hepsini dünyayı kurtarmak için bağışlayacağım. Mütevazı bir Toyota Corolla'ya biniyor, ofiste armut koltuklarda uyuyor ve aynı anda politikacılara milyonlarca dolar bağış yapıyordu. Dergilere geleceğin Warren Buffett'ı diye kapak oluyordu. Yatırımcılar, müşteriler, hatta devletin en üst kademesi bile bu masala inandı. Ancak Bahamalardaki o lüks çatı katında geceler bambaşkaydı. İçeride finans tarihinin en amatör, en lakayt ve en tehlikeli yönetimi vardı. Kurumsal ciddiyetten eser yoktu. Yönetim kurulu toplantıları yapılmıyordu. Adeta başıboş bırakılmış bir üniversite yurdu yönetiyorlardı. Milyarlarca dolarlık devasa transferler emoji ile oynanan WhatsApp gruplarında League of Legends oynarken yapılıyordu. Muhasebe kayıtları tutulmuyordu. Risk yönetimi departmanı diye bir tabela bile yoktu. Sadece SBF'nin egosu ve sınırsız bir açgözlülük hakimdi. O iyilik meleği maskesinin altında müşteri parasıyla kumar oynayan bir bağımlı yatıyordu. Sonra o kader anı geldi. Kasım 2022 ve CoinDesk SBF'nin ticaret şirketi Alameda Research'un bilançosunu sızdırdı. Ve herkesin kanı dondu. Çünkü şirketin kasası gerçek parayla değil, FTX'in kendi bastığı havadan sudan ibaret tokenlarla doluydu. Bu imparatorluğun çıplak olduğunun ilk kanıtıydı. Ama asıl darbe 6 Kasım'da en büyük rakibinden geldi. Binance CEO'su CZ o meşhur hamleyi yaptı ve elimizdeki tüm FTX varlıklarını satıyoruz dedi. Bu basit bir satış emri değil, bir idam fermanıydı. O anı hatırlayın. Piyasada yaşanan o kaosu gözünüzün önüne getirin. Ekranlar kırmızıya boyandı. İnsanlar panikle borsaya koştu. Herkes aynı anda paramı ver butonuna basıyordu. Ama karşısında dönüp duran o yükleme ikonundan ve derin bir sessizlikten başka bir şey yoktu. SBF sosyal medyada her şey yolunda, kasamız dolu diye yalan söylerken aslında arka kapıdan para kaçırmaya çalışıyordu. Sadece 72 saat içinde dünyanın en güvenilir ikinci borsası, milyarlarca dolarlık bir dev toz yığınına dönüştü. Kasada durması gereken o devasa müşteri fonları yoktu. Çünkü o paralar SBF'nin diğer şirketi Alameda'ya onların batık yatırımlarını kurtarmak için gizlice transfer edilmişti. Bu piyasada sıkça görülen bir likidite krizi değildi. Kasıtlı, planlı ve soğukkanlı bir işti. Olay mahkemeye taşındığında SBF'nin o saf dahi imajı paramparça oldu. Çünkü onu ilk satanlar en yakınındakiler, o lüks çatı katını paylaştığı arkadaşları oldu. Alameda'nın CEO'su ve SBF'nin eski sevgilisi, kurucu ortak, mühendislik direktörü hepsi savcıyla anlaştı ve hepsi parmağıyla tek bir kişiyi işaret etti. Sam. Mahkeme salonunda anlatılanlar korku filmi senaryosu gibiydi. Kurucu ortak SBF'nin emriyle sisteme gizli bir kapı kodladığını itiraf etti. Bu kod sayesinde Alameda müşterilerin parasına sınırsız ve denetimsiz erişim sağlıyordu. Kredi limiti yok, teminat yok, sorgu yok. Sizin güvende sandığınız birikimleriniz o anda aslında SBF'nin lüks harcamalarına, politik rüşvetlerine ya da batık bahislerine gidiyordu. CEO kürsüde ağlayarak "Sen bana bilançoları makyajlamamı emretti ve yatırımcılara olmayan paraları gösterdik" dedi. Bu ihanet çemberinin ortasında SBF son ana kadar inkar stratejisini sürdürdü. "Ben sadece hata yaptım, dolandırıcı değilim" dedi. Ama jüri bu tiyatroya kanmadı. SBF dolandırıcılık ve kara para aklama dahil tüm iddialardan suçlu bulundu ve 25 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme salonundan kelepçeli çıkarılırken bir dönem kripto kralı olarak selamlanan adam artık sadece bir mahkumdu. Buraya kadar olan adaletin tecelli ettiği kısım. Ama asıl hikaye, asıl büyük teknik nakam şimdi başlıyor.
2025'e gelindiğinde iflas masası müjde diyerek sahneye çıktı. Tüm varlıkları sattık, paraları topladık. Kurbanlara %119 ödeme yapacağız. Yani ana paranızın üzerinden fazladan ödeme alacaksınız dediler. Gazeteler manşet attı. Kayıplar telafi ediliyor. Büyük başarı. Herkes alkışladı. Ancak bu ödeme gerçek bir kar değil. Finansal bir illüzyon ve hatta kurbanların yüzüne atılmış bir tokattı. Nasıl mı? Gelin iflas kanununun o acımasız kuralına bakalım. FTX iflas başvurusunu yaptığı gün kanun zamanı dondurdu. Borçlar o günkü piyasa değeri üzerinden dolara sabitlendi. O gün piyasa nasıldı? Kan gölü. Bitcoin, Ethereum, Solana hepsi tarihin en dip seviyelerindeydi. İflas masası sizin varlıklarınızı işte o günkü ölü fiyatlardan hesapladı ve kaydetti. Sonra ne oldu? 2023, 2024 ve 2025 tarihin en büyük kripto rallilerinden biri yaşandı. Piyasalar rekor üzerine rekor kırdı. Varlıklar 5 katına, 10 katına çıktı. Şimdi size yapılan o cömert %119 ödeme aslında pek de iyi sayılmaz. Eğer varlıklarınız satılmasaydı bugün elinizde küçük bir servet olacaktı. Ama onlar size o dip fiyatın biraz üzerine ödüyor. Aradaki o devasa fark, o potansiyel zenginlik nerede? Buharlaştı. Sistemin çarkları arasında eridi. Bu yükseliş şirketin kasasına veya mağdurlara değil, sadece kaçan fırsat maliyetine yansıdı. Kağıt üzerinde yüksek bir ödeme oranı. Ama gerçekte ise hayat değiştirecek bir servetin kaybı oldu. Daha da karanlık bir detay var. Pek çok mağdur bu %119'u bile göremedi. Çünkü iflas süreci aylar yıllar sürdü. İnsanların kirasını ödemesi gerekiyordu. Borçlar vardı. Hayat devam ediyordu. Bekleyecek güçleri yoktu. İşte tam o anda sahnede Akbaba fonları vardı. Bu yatırım şirketleri çaresiz FTX mağdurlarına yaklaştı ve ahlaksız tekliflerini sundular. Alacağının çok küçük bir kısmını peşin verelim, hakkını bize devret. 10 binlerce insan korku ve çaresizlik içinde alacaklarını bu fonlara yok pahasına sattı. Şimdi 2025'teki o yüksek ödemeyi kim alıyor biliyor musunuz? Gerçek mağdurlar değil. O alacakları ucuza kapatan dev Wall Street fonları alıyor. Yani bu iflas süreci aslında küçük yatırımcılardan büyük sermayeye yapılan devasa bir servet transferine dönüştü. Sistemin kazananı yine kasa oldu. Bu görünürde bir kurtuluş ama esasında tarihin en sessiz toplu zararı oldu. İşin ironisi ise şurada. Kripto topluluğu bu durumu garip bir sessizlikle karşılıyor. Piyasa o kadar yükseldi ve herkes o kadar sarhoş ki FTX gibi devasa bir dolandırıcılık bile hasarsız atlatılmış gibi algılanıyor. Yaşanılan olay finans tarihinde eşine az rastlanan bir durum. Bir suçun yarattığı yıkım piyasanın genel büyüklüğü tarafından kamufle ediliyor. FTX kriptonun baş döndürücü hızının gölgesinde adeta aklanmış gibi. Ama gerçekte hiçbir şey affedilmedi. Sadece hesaplar kapatıldı. Vicdanlar değil. Ve bu hikaye bize bazı dersler vermeli. Ders 1. Piyasa yükselişi suçları unutturur ama kayıpları silmez. Kripto yükseldi diye FTX masumlaşmadı. Müşteriler parasını alıyor görünse de gerçek zarar devasa. Ders 2. Güvenli borsa diye bir şey yoktur. FTX dünyanın en saygın kurumlarınca destekleniyordu ama yine de battı. Varlıklarınız sadece kendi cüzdanınızdaysa sizindir. Ders 3. Büyük çöküşler fiyat düşerken manşet olur. Ama asıl acı piyasa eski seviyesine döndüğünde ortaya çıkar. O kağıt üzerindeki süslü %119 rakamı sizi kandırmasın. Son tahlilde çoğu kişi FTX dosyası kapandı sanıyor. Oysa bu kripto tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı. Merkezi otoriteye körü körüne güven devri resmen bitti. Teknoloji dünyasının parlak ışıkları bazen en karanlık suçları gizlemek için kullanılır. Bugün FTX dosyasını o sahte zaferle birlikte rafa kaldırıyoruz. Silikon Vadisi bu tarz filmleri daha önce de izledi. Bir sonraki tekno skandalda rotamız başka bir dahi çocuk olan Elizabeth Holmes ve Theranos. Siyah boğazlı kazayla Steve Jobs'ı taklit ederek tek damla kanla dünyayı kurtaracağını söyleyen 19 yaşındaki o kız. Nasıl oldu da 9 milyar dolarlık bir yalan imparatorluğu kurdu? Kanlar, yalanlar ve yanlış tedaviler. Sonraki tekno skandalları kaçırmamak ve perdenin arkasını görmeye devam etmek için abone
abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Ve asla aklınızdan çıkarmayın. En büyük oyun daima perdenin arkasında oynanır. Güvende kalın.